Monster Abra almak daha mantıklı gibi gelebilir. Fakat uzun vadeli düşünürsek hem anakart hem işlemci hem de ekran kartına ciddi oranda zarar verebilir. Ve Monster Laptop almamak için en önemli sebebi sona sakladım. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu kez kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir video ile beraberiz. Ülkemizde para kazanmak bu kadar zorlaşmışken paranızın boşa gitmesini ve uzun zaman biriktirerek bir laptop alıp sonrasında hayal kırıklığına uğramanızı hiçbir şekilde istemiyorum. Reklamlardan veya farklı teknoloji editörlerinin inceleme videolarını izleyerek bir Monster laptop aldıysanız büyük ihtimalle bu laptop sizi pişman edecek. Gerek donanımsal gerekse servis kaynaklı ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Öncelikle bana destek vermek ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hemen Monster laptop neden önermiyorum madde madde başlayalım. Fakat yıllardır televizyonda, internette, teknoloji kanallarında pek çok yere inanılmaz seviyede reklam verildiği için Monster fanları maalesef bir hayli çoğunlukta. Onlar için baştan bir açıklama yapayım. Bu kanalda hiçbir markaya düşmanlığımız veya bir sponsorluğumuz yok. Bu videoda kesinlikle sponsorlu bir içerik değil. Zaten benim yerimde olan çoğu kişi gider Monster'la anlaşır. Sponsorlu 5-10 dakikalık bir inceleme çekip sonrasında keyfine bakar. Yani bir çıkar söz konusu değil. Tamamen paramız boşa gitmesin. Aldıktan sonra problem yaşamamamız için böyle bir video ile beraberiz. Açıkçası Monster laptoplara genel anlamıyla baktığımda herkesin ilk olarak Monster'larda beğendiği yanı fiyat performans oranı diyebilirim. Özellikler açısından ve fiyatına oranla düşündüğümde gerçekten başarılı laptoplar gibi duruyor. Fakat burada çok önemli eksilerimiz var. Zaten Monster'ın bu kadar popüler olmasının en önemli sebeplerinden biri de genel anlamıyla oldukça uygun fiyatlı olmaları diyebilirim. Asus tarafında i5 11. nesil 8 GB RAM ve 512 SSD ile RTX 3050 Ti ekran kartlı bir laptop şu anda 24.000 bandındayken Monster'a baktığımız zaman aradaki farkı şu anda siz de net şekilde gördüğünüz i7 11. nesil 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li bir laptop Asus'un en baz RTX 3050 Ti laptopuyla aynı fiyatlara satılıyor. Aynı özellikleri Asus tarafında almak istediğimiz zaman burada fiyatlar 36-37 bine kadar rahatlıkla çıkabiliyorken aynı özellikler Monster tarafında neredeyse yarı fiyatında ve şu anda iki cihazın aynı fiyatta olduğunu düşünürsem aradaki donanım farkı muazzam seviyede. Tabii ki her şeyde olduğu gibi ucuz etin yahnisi burada da yenmiyor. Monster'ın bu kadar ucuz olmasının pek çok sebebi var. Monster'ın Abra modeline baktığımız zaman hissiyat ve görünüş açısından gerçekten alt seviye bir laptopla karşılaşıyoruz. Tuşların basım hissiyatı, touchpad'deki akıcılık ve soğutma kanallarının çok başarılı olmaması en büyük eksilerden. Evet, donanım olarak gayet yüksek bir cihaz alıyoruz. Yani 32 GB RAM, 1 TB SSD ve RTX 3050 Ti'yi bu fiyat bandında başka hiçbir markada bulamazsınız. Evet, Monster donanımdan hiçbir şekilde kısmıyor ama bu cihazı aldığınız zaman çok yüksek ısılara ulaştığını söyleyeyim. Özellikle 2 saat, 3 saat bu laptopu zorladığınızda performans kaybını net şekilde hissediyoruz. Yani cihaz yük altında ısıyı dışarıya çok fazla atamıyor. Buna bağlı olarak da stabilizasyonda kayıplarla karşılaştığımızı belirteyim. Bu bize nasıl bir dezavantaj oluşturuyor derseniz özellikle oyunlarda FPS dalgalanmalarını net şekilde görebiliyoruz. Bunun haricinde render, diğer performans isteyen işlerde de yavaşlama, takılma, kasmalarla rahatlıkla karşılaşabilmemiz mümkün. Açıkçası burada vermiş olduğu donanım, kasa kalitesi ve soğutma sisteminin yetersizliğinden dolayı çok da fazla bir işimize yaramıyor. Evet, her ne olursa olsun bu fiyat bandında i5 11. nesil ve 8 GB RAM'li bir laptop almaktan Monster Abra almak daha mantıklı gibi gelebilir. Fakat uzun vadeli düşünürsek bu soğutma sistemi hem anakart hem işlemci hem de ekran kartına ciddi oranda zarar verebilir. Aldıktan 1-2 sene sonra servise gitmek zorunda kalabiliriz. Bunlar gerçekten önemli eksiler. Kasa kalitesinden de bahsetmişken menteşelerde çok sağlam değil. Ekranı açıp kaparken şu an olmasa bile 1-2 yıl sonra menteşelerde atma, bozulma problemleriyle
rahatlıkla karşılaşabiliyoruz. Özellikle Abra serisinde menteşeler kronik bir sorun diyebilirim. Bunun haricinde hoparlör yani ses kalitesi açısından da açıkçası hem ses yüksekliği hem de kalite yönünden Abra serisi kendi fiyat bandındaki diğer rakiplerinin net şekilde gerisinde. Ekran tarafında da panel kalitesi Asus, MSI gibi markaların alt seviye serilerinden de yani Asus kısmında TUF Gaming, MSI tarafında da Katana, GF Teen gibi laptoplarında gerisinde kalıyor. Yine de IPS panel kullanıldığından görüş açılarında sağdan soldan bakarken herhangi bir kayıpla karşılaşmıyoruz. Ancak burada renk doygunluğu, tepkime süresi ve deneyim yönünde özellikle de önceden Asus, MSI veya Lenovo gibi üst seviye markalar kullandıysanız Monster bir laptopa geçtiğinizde aradaki ekran kalitesi farkını net şekilde hissediyoruz ve Monster laptop almamak için en önemli sebebi sona sakladım. Reklamlarda sürekli göz boyayan ama çoğu kişiyi mağdur eden Monster'ın teknik servisi Monster laptop almamak için en önemli sebep. Bu konuya çok derinlemesine dalmayacağım. Çünkü Monster mağduriyeti diye ister Google'da ister de YouTube'da aratırsanız bu konuda yüzlerce video ve binlerce şikayeti siz de görebilirsiniz. Teknik servis anlamında en zayıf laptop firmalarının başında geliyor. Evet, aldıktan sonra ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti gibi bir ekstrası var. Ama bunun haricinde ısınmaya bağlı kasada oluşan çatlaklar, anakart arızaları ya da diğer problemlerde kullanıcı hatası diyerek haksız yere geçiştirilen pek çok mağdur yaratıldı. Bunu ben söylemiyorum. Siz de kendiniz araştırırsanız net şekilde görebilirsiniz. Yani sırf teknik serviste yaşanabilecek problemler bile bu laptopları almamak için en önemli sebep. Cihazın yanında verilen sırt çantası bedava, antivirüs programı gibi ufak hediyeler sizi yanıltmasın. Özetle özellikleri iyi, fiyatı piyasanın altında diye araştırmadan uygun fiyata bir laptop almayın. Öncelikle araştırıp özellikle de kanaldaki videolarımızı izleyerek başınızı ağrıtmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz laptopları almanızı öneririm. Bu noktada Monster laptoplardan uzak durmanızda fayda var. Son olarak hem bu videoda anlattığım Monster Abra yerine ve diğer popüler Monster laptoplar yerine alabileceğiniz en mantıklı fiyat performans laptoplarında en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde bütçenize uygun olan laptopu rahatlıkla alabilirsiniz. Ve siz Monster hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.